Eyvallah abi, aramıza hoş geldin. Aha başlıyor. Let's go. Hello and welcome to episode 2 of Night City Wire. This is the show from us at CD Projekt Red, where we talk about all things Cyberpunk 2077. In today's episode, we're going to be deep diving into Life Pass and showing you a brand new gameplay video, as well as having a chat to Philip from our quest team. Then we're going behind the scenes and taking a look at how Refused are bringing the band Samurai to life. And then we're showing you another new gameplay video and having a chat to Pavel, our senior gameplay designer, about just some of the tools of destruction that will be actual disposal. Ay, smart weapon'lar varmış oyunda. So let's get started. Street Kid, Nomad or Corpo? Hasan çok teşekkür ederim. Canımsın. En iyi beğenmişsin. Eyvallah abi. Bu arada ilk etkinlikte şeyi öğrenmiştik. 3 farklı pet'in olacağını, life pet'in olacağını biliyorduk zaten. Nomad, City veya bir tane daha vardı. Ve bunlar nerede doğduğunu şey yapıyordu. Corporation, Street Kid veya Nomad. Nomad şehir dışındaydı. Street Kid sokaklarda, corporate şirket çalışanı gibi. Grew up in Haywood. The whole street was my family. Neighbors helped each other out. Thought nothing of it. I'm pleased to see you have not forgotten your roots. Born here, live here, die here. Childhood memories. Hopping buildings, running away from badges. Iron tasted blood from a split lip. Motherfucker! Got everybody fighting for a slice of the street. Get the fuck out of Vista. If you keep getting jumped, you find some strong Boss çok güzel ya. Do you want to spend the rest of your days blasting scabs? Or become a legend overnight? We have arrived. The Major. Ready to get your cherry bobbed? Yeah, come on. Git demiyoruz. Sokağın alt taraflarında. Nomad bu Las Vegas gibi, çölleri gibi yerde şey yapıyor. Oh, and first kiss in the middle of a synth cornfield. We nomads choose who to make our family. A choice forges strong bonds and a higher duty. Ben galiba Street Kid'le başlayacağım ya. Sonraki rounda Nomad denerim. En son Corpo denerim. That's why I'm headed for Night City. Burada bir işte şey var, gang var. O ganglerden ayrılıyorsun. Miss this, you know? Nomadlerde. Camaraderie. I know. I saw it in your heart the first time we met. You know what I always liked about nomads? Your taste, no, hunger for freedom. Nomad o şehrine Not biliyorsun. easy to come by. Zaten sadece başlangıç yerin ve arka background'un değişiyor. Hikayeyi istediğin gibi oynayabiliyorsun. Biraz insanların sana nasıl davrandığı da değişiyor biraz da. Yani çok etkili aslında ne seçeceğin ama istediğin şekle sokabiliyorsun onu yine de. The world's going to tear us apart when the word gets around. The world's never going to find out. If I go down, you're going down with me. No, I'm not fucking joking. This isn't a request, V. But no way you're fucked, right? You're the one who fixes other people's shit. If you're working Arasaka counter intel, you're always fucked. Today, they got you to zero somebody. Tomorrow, they'll get somebody else to zero you. Corpo çok enteresan olacak bu arada. Want to be top? Gotta have some skin in the game. En son Corpo'yu oynayacağım ama. Corpo çok enteresan olacak. It's a borough Arasaka is. And you're the pendejo who keeps him there. Work for yourself, live for yourself. That's the only way. Ya şu ana kadar bize gösterdikleri şeylerden yani okuduklarımız ve gösterdikleri şeylerden ben bu oyunu minimum 5 kere falan oynamam gerekiyor. İnanılmaz fazla seçenek veriyor bana abi bu oyun. Cidden bu dediklerini yapabilirlerse yani müthiş bir zenginlik var yani. So I think for today we'll start with a question that everybody wants to know. How does the path you pick affect your time in Night City? Seçtiğiniz yol neyi değiştiriyor? Oyun boyunca çok değiştiriyor aslında diyor adam.
En başta hangi life path yaşam şeyini seçerse ona göre değişiyormuş oyunun. Sokak şeyini seçersen sokakta gangleri biliyorsun, etraftaki adamları biliyorsun. Yani şehrin alt yaşamını biliyorsun, mahallelerini biliyorsun. Nomad olarak başlarsan bir nomad klanındaymışsın. Bu bölge Badlands'miş. Bu Badlands bölgede olan bir grupla beraber misin, bir aileyle beraber misin ama onlardan ayrılacak mısın? Bu Nomad'i seçerken de oyunun amacı en başta Night City'ye gitmek, varmak olacakmış. Corporate'da da evde, sokakta falan değil misin veya çölde değil misin? Tam tersine bir şirketin yönetim kabinetindeymişsin. Bu da özellikle iş yaparken, işleri konuşurken insanlar hakkında daha fazla bilgi edinmeni sağlayabiliyormuş. Yeah. So the thing is, we make Cyberpunk a real RPG, and part of that is that you can play your character from the start to the end. And of course, we have these life paths affecting the beginning of the game, but we wanted to make it so you have your life path opportunities throughout the whole game until the game is over. And as an example, we do that by giving you additional options in dialogues. So I can give you one specific example. And this is a mission where you have to steal a flathead robot from the Maelstrom gang. Basically, those Maelstromers stole that flathead before from a corporate transport. And the owner of that corporate transport, Meredith Stout, wants you to do something else. And this is an optional objective. And even within that objective, we want to give you some options. So as an example, if you have a corporate life path, yan hikayeden konuşuyor bu arada. Yan hikayeyi anlatıyor. Yan hikayeyi yapmak zorunda değilsiniz ama yan hikayeyi adamın anlattığı şey şu. Yan hikaye oynadığınızda bile Nomad mesela corporate'san bu kadının ne iş yaptığını, ne bok yaptığını anlayabiliyor musun? Nomad'sen bu silahı çalan ekibi biliyor musun? Yani yan görevlerde bile en başta yaptığın kararın oyunun orta noktasında seni bir şekilde etkileyebildiğini anlatıyorlar. So later when you actually talk to the Maelstrom gang, one member of the gang offers you some illegal substance, but as a street kid you actually know what this is about. Maelstrom gengi sana mesela ilerleyen zamanlarda bir şey etkiliyormuş. Bir şey veriyormuş, bir uyuşturucu veriyormuş. Eğer street kidsen bu uyuşturucuyu tanıyıp bu herife konuşabiliyor musun? O zaman da o herif seni daha çok seviyormuş gibi interaksiyonlar varmış senin hayat seçiminin. Yes, absolutely. So the thing is, Night City is surrounded by this huge bir de Badlands'i diyordu. Nomad seçmesen bile Badlands'e gidebiliyor musun diye sordu. Evet, gidebiliyor musun? İstediğin zaman gidebiliyor musun? Yani özel bir şey yokmuş. You can even see Night City on the horizon. And we want to give you the option. Yani Badlands şehrin dışında bir yer ama Nomad seçmek zorunda değil misin? Arabanı alıp direkt şehrin dışına çıkıp gidebiliyor musun? Ama gitmek istemeyebilirsin çünkü Badlands en başta çok tehlikeli bir yermiş. Orada çok büyük savaşlar olmuş, küresel ısınma var, carcut var. Yani bu Badlands'de yaşayanlar genellikle seçimi olmayanlar veya nomad olan insanlarmış zaten. Ama nomadlerin de hikayelerini anlatmak istiyormuş oyunun şeyinde, onları da görecekmişiz. So Philip, can you tell us a little bit more about the character Padre? He's the guy we see giving his business card to Padre hakkında bir şeyler anlatır mısınız? Street veriyormuş kara kartını. Bu karakter kim diyor? Orta elemanmış bu Padre. Yani bir problem çözülmesi istendiğinde bu herife gidiliyor. Bu herif de problemi çözecek adamlara ulaşıyor. Fixers are very territorial. So Padre specifically works from Haywood,
which is where you as a street kid grew up in. So you Padre Haywood'daymış. Haywood'da çalışan bir adammış. Sen de zaten street olarak Haywood'dan çıkmaymışsın. Aracı, evet. So specifically Padre, you might know him as a street kid, but even if you played other life paths, you might sooner or later şöyle söyleyeyim, street kid olarak bu herifi zaten tanıyarak başlıyorsun ama nomad veya corporate olduğunda bile bu adamı tanıyor ileriden birine denk gelebilir misin? Gelmeyebilirsin ama denk gelebilirsin. Tamamen hikayesini nasıl götürdüğünde olacak bir şey bu. Don't forget that later in this episode we're going to be showing you another new gameplay video. Oy Meli! Meli'yi görmemiştim. Katana! 500 derece katana! That will be at your disposal in Night City. But before that, let's talk about music. Because music plays a huge part in bringing Night City to life. Now in future episodes we're going to talk about things like radio stations and even the original score. But today, we're going to take a look behind the scenes at how Refused to bringing Johnny Silverhand's band Samurai to life. Johnny Silverhand şeyin oynadığı, Kenny Reese'in oynadığı karakterin bir bendi var Samurai'lar diye. Onun bandinin görüntülerini gösterecekler. So it's kind of interesting to get into like the mindset of who is this character and what would they write about, or what's their agenda. It's interesting to try to like catch a language that's his and try to catch a language that's like part of this game. There is a reason why we're here. It was Piotr maybe who was a fan of the band. He knew Refused and he knew my voice and he said, oh, that's a perfect voice for Johnny. And that they wanted, I guess, a sound that was a bit contemporary from when Johnny's supposed to have had the band, because he's sort of like an anti-establishment. Grafikler çok iyi, baksana. So of course there are things that you can relate to, and like just like this outcast and this rebel that's fighting against like the corporals, and that's definitely something that's been a part of my life and a part of Refused's life. We came out of the punk rock scene of northern Sweden. He's like the future version of us, you know? So I think it makes sense. I think it totally makes sense for us to be here making these songs about him or for him, you know? So it's pretty cool. Yeah. No trills. But yeah, but Sesini açarım, açarım. And then I mean just sort of build, yeah, slowly build sort of intensity. We don't have a different mode than just going all in. So we really worked on these songs trying to make them as good as possible. But then they're not actually our songs. It's interesting as a musician to play another musician, because that's essentially what we're doing. I mean, we're not here as Refused, we're here as Samurai. And I'm here with Johnny Silverhand, you know? So it's like the voice we're representing here is someone else. We'll never fade away! It's been a mind fuck. Allah. Adam ölmüş, uyandı, tamam burada. Geri canlandı. Adam tam şey dedi, çalacağınız müziği uyandırdınız beni. Itself is just like second nature to me, because I've been doing this for a very long time. But then when someone comes in and ne says, izliyoruz? I'm happy with everything except for Azalin. Again, it's Azza. Azza. Okay. The shouting's great. Samurai diye bir grup var oyunun içinde. Bu Kenny Reeves'in de oynadığı karakterin bendi. Onların o müziklerin nasıl yapıldığını izliyoruz şu anda. Adjust your accent. Oh yeah, just try it again.
So it's been a bit kind of frustrating. It wasn't horrible, but it wasn't great. But I mean, I get it. I mean, we have to maintain the illusion. Adam acımıyor bu this arada. character that's a character of the game also is me. Like when I'm singing it. So Adam it var makes ya sense, lapır but lapır it's bir daha a yap. bit Bok gibi oldu. different to have someone Bok gibi demek telling istemiyor me da. exactly how to announce Diyor it. yani. Because I'm not used to. Usually people are just like give me a thumbs up, and then like you think the things like the rhythm, and you think about the pitch, and you think about all these things. But then someone comes in and like that word sounded weird. I'm like, what? No, that's how I sing. But so it's been a very a bit painful at times. But it's alright. See it soon, I'm chipping in. Roll the booms, I'm chipping in. Belt that cone, I'm chipping in. Mayhem clowns. It's a very interesting thing to be part of. As a person that's not a gamer, I don't think I fully understand the impact that this might have. If people like these songs and if people are excited, then that's going to be great. I mean, we are spending a lot of times trying to get this right, trying to get it to sound like, like samurai would sound. So it's quite interesting. Oyuncu olarak hani oyuncu değilim o yüzden anlamıyorum ama insanlar buna severse beğenirse benim için yeterli. Hani bunu samuray sesiyle samuray karakteri gibi çıkarmak için bayağıdır çabalıyoruz. O yüzden inşallah olur diyor. Spotify'da şu anda 3 tane samuray müziği çıktı bu arada. Onları dinleyebilirsiniz diyor. Pardon, dördüncü. Bugün geliyormuş o da. Don't forget that if you're tuning in late or if you just want to watch anything again, we will be uploading everything to our channel soon. Next up, Pavel and I are going to introduce you to some creative ways that you can solve problems in Night City. Aha, melee weapon'ları gösterecekler. Daha önce melee weapon'ları göstermişler miydi? Tools of Distraction, pardon. Daha da şey. Hey V, I have a job for you. A client of mine is making an arms deal. He needs protection. It could get hot, very hot. The gun dealers are Maelstrom. Alas, nothing ever transpires as planned with them. You better gear up for this. Silahları hiç böyle güzel göstermemişlerdi. Smart weapon'lar, evet abi. En kırık şeyler bunlar oluyor genelde. Bunlar kırıyor genelde oyunu. En zevkli şeyler bunlar oluyor. Abi çok güzel olmuş. Ay, çok güzel olmuş smartlar. Abi 500 derece bıçak. Cyberpunk. Ha ondan at şeyler kollarımda. Abi çok güzel olmuş ya. Are you willing? Silahlar çok güzel olmuş. İnanılmaz iyi olmuş silahlar. Pavel, thank you so much for joining me. Now there was an awful lot in that video, right? Because it's more than just guns. Absolutely. Sadece silahlar yoktu burada, daha fazla şeyler var. Melee weapon'lar var, uzaktan rifle'lar var. Armor var. Ofensif ve defensif, hem yani saldırı hem de savunma için cyberware'lar yani koluna implementler varmış. The different types of guns that will be in the game.
Farklı türleri anlatır mısın? 3 farklı tür var aslında en temel olarak. Güç, teknoloji ve spark. Spark ne bilmiyorum. Power weapon'lar klasik bildiğimiz silahlar. Ama ekstra bir özelliği rikoşeyleyerek adamları öldürebiliyorsun. Yani bir yerden sektirerek mermi vurdurabiliyor musun? Teknoloji silahları elektromanyetiklerle oluyor. Smart mı dedi? Ben spike anladım. Smart anlamadım. Bu teknolojiler direkt cover'dan herifi vurabiliyor bu arada. Smart'lar da op. Bunu anlatmaya gerek yok. So Pavel, Cyberpunk doesn't just contain FPS elements, like it's also a fully fledged RPG. So can you tell us how you guys approached introducing those RPG elements into gunplay? So I can tell you one thing, Holly. It wasn't easy to merge those two Elinde elements sonunda bu oyun full bir RPG. Bu FPS elementleri nasıl birleştirdiniz diyor. Bayağı zor oldu diyor. Hem RPG hem de first person shooter'ı bayağı hani şey yaptırmaya çalıştık. Zaman geçtikçe daha iyi kullanabilecek silahları. Reload süreleri daha kısa olacak. Nişan alman veya nişan alma şeyin yeteneği daha şey yapıyor. Aim time'ın hızlanacak. Silahına daha hızlı hareket edebileceksin. En sonunda yani kısaca oyun ilerledikçe daha iyi kullanabileceksin silahı. Of course. Okay, well the first is going to be how do you find more weapons in Night City? Daha fazla silah nasıl buluyorsun? Nereden buluyorsun? Silah için ne yapıyorsun yani? I expect the players to look everywhere for new and exciting weapons. Her yerden çıkabilir diyor. Silah alabilirler direkt shop'tan. Orada bayağı katalog içinde bulunuyormuş. En iyi silahlar ama düşmanlardan veya silah kutularından çıkıyormuş. Klasik, common, uncommon, rare ve legendary olacakmış. However, legendary weapons are very specific in such a way that they possess unique abilities that you will find on no other weapons in the game. Başka hiçbir silahta olmayan özellikler olacakmış legendary'lerde. Legendary silahları bulmak için biraz zor kararlar vermek zorunda kalacakmışsın. Ya birisini yani or to spare them because they like them as a character. Şöyle çok sevdiğim bir karakter var. Silah legendary silah bunda. Öldürürsen silahını alabileceksin ama karakteri de çok seviyorsan öldürmeye de bilir misin? Orada zor kararlar vermek zorundaymışsın. So these would be scopes and silencers, and you can see them actually being attached to your weapon as you're playing the game. They give you statistics advantage. Özel attachment'lar olacakmış. Bu attachment'lar işte silahını geliştiriyorlarmış işte. Bir de diğeri yazılım modları. Küçük çiplermiş silahlara takılan. Ve o da silahın istatistiklerini değiştiriyorlarmış. Damage, nişan veya fire rate'in atış hızını arttırabiliyormuş. On a more fundamental level, so they can give you non-lethal rounds, biochemical rounds to tear through şeyi değiştirebilir misin? Silah ölümcül değil, yani normal mermiden ölümcül yapmayabiliyor musun? Veya asit gibi mermilere çevirebiliyor musun? Çok silah varmış ama hangisini çok seviyorsun diyor. Belli satıcılar varmış. Tsunami yine Borderlands'te bildiğiniz gibi böyle silahları şirketler yapıyormuş. Tsunami mesela bu cover'dan vurabileceğin silahları yapmış. Of course, I also like a close quarters approach, and what that needs is a shotgun. One of the shotguns that we have in the game is Budget Arms Carnage. Now that thing is cast from pure steel and it weighs a ton. However, you can silah çok ağırmış ama adamı ortadan ikiye ayırabiliyor musun silahla? Another shotgun that I absolutely love, it's for a more refined approach, I would say, is a smart shotgun, Kang Tao Zhuo. That thing has 8 barrels and that means it can track 8 targets independently. Now, killing an entire room was never simpler.
Ve her mermisi ayrı insana gidebiliyormuş. 8 mermi atıyor ya 8 şarapnel. 8 şarapnelin 8'i de farklı insanlara gidebiliyormuş bu arada. Before we end episode 2, this is a reminder that those who wish to dive deeper into the lore can now pick up The World of Cyberpunk 2077. This is a brand new book created in collaboration with Dark Horse Books that will give you an extensive look at what makes Night City tick before jumping into the game this November. That is it for today's episode. Thank you so much for joining us. Don't forget that if you've missed anything or if you just want to watch again, we will be uploading everything to our channels shortly. Thank you so much for tuning in and we'll be back with Night City Wire Episode 3 soon. Kısa zamanda Episode 3 ile de karşınızdayız diyor. Abi oyun hakkında ne bahsetseler çok hype'lanıyorum bu arada. Yani şu ana kadar bir tane şey benim ne anlatsalar daha fazla hype'lanıyorum ya. O kadar iyi yapıyorlar ki yani cidden her şeyi böyle tam giderine tak diye vuruyorlar yani.